Evreni bildiğimizi sanıyoruz. Kütle çekimi, elektromanyetizma, parçacıklar, kara delikler. Fizik yasaları geleneksel fiziksel evren dediğimiz bu alanı birkaç sorun dışında neredeyse kusursuzca tanımlar. Peki ya hissetme? Ya bir çiçeğe baktığınızda hissettiğiniz duygu, bir şarkı dinlerkenki coşku? Bu deneyimler yani bilinç dediğimiz zihnimizin veri hesaplaması olmayan yarısı, doğanın bir parçası olmasına rağmen mevcut fizik denklemlerimizde yok sayılıyor. Kimya ve biyoloji fiziğin üzerine inşa edildiği için onlar da duygu hakkında konuşamıyor. Asıl düğüm nerede atılıyor? Bilim bize sadece maddeden ibaret bir dünya gösterirken biz neden var olduğumuzu inkar edemediğimiz bir iç dünyayla yaşıyoruz. Bu videonun amacı bilinç etrafındaki sezgisel itirazları ve kavramsal karışıklıkları yeni bir meta teori çerçevesinden inceleyerek doğanın kapsamlı bir tanımını yapabilmek için mevcut fizik yasalarının neden ve nasıl önemli ölçüde revize edilmesi gerektiğini sistematik biçimde analiz etmek. Geleneksel anlayışımız evreni ikiye ayırır. Fiziksel evren P ve fiziksel olmayan evren N. Fiziksel evren, parçacık fiziği ve kozmolojinin mükemmel bir şekilde tanımlandığı ölçülebilir olandır. Bildiğimiz fizik bu alanda gözlemlenen hemen her şeyi anlatır. Ancak zihnimizin veri hesaplaması olmayan yarısı yani hissetme özellikleri geleneksel fiziksel olmayan evren kategorisine girer. Bu hissetme olgusu kesinlikle gerçekleşir ve bu nedenle doğanın bir parçasıdır. Yine de mevcut fizik bunu ne tanımlamayı ne de kabul etmeyi varsayar. Fizik bilincin temelini görmezden geldiği için onun üzerine kurulu olan kimya ve biyoloji de hissetme üzerine konuşamaz hale gelmiştir. Bu durum bir üst basamak olan psikoloji için de sağlam bir açıklama bırakmaz. Hatta davranışçılık bu çıkmazı çözmek yerine hissetmeyi tanımlamamaya çalışarak problemi dışlamayı denemiştir. Tam bir bilim hem maddeyi hem de zihni derinlemesine tanımlamalıdır. Buraya kadar şunu görmüş olduk. Mevcut fizik evrenin yarısını maddeyi açıklamakta başarılıyken diğer yarısını duyguyu ve zihni görmezden gelmektedir. Bu noktada tablo şu. Eğer hissetme evrenin temel bir parçasıysa yasalarımız yetersizdir. Şimdi bu açmazın mevcut bilimsel çerçeveyi nasıl parçaladığını görelim. Karşılaştığımız problem şimdiye kadar keşfedilen tüm tutarlı örüntülerin, yasaların ve formüle edilmiş arka planların yalnızca tanıdık olana karşı doğru kabul edilebilmesidir. Bilinç gibi yeni bir fenomeni kapsayan her şeyin teorisinin geleneksel fiziksel evrenin yasalarıyla aynı sınırlar içinde çalışması büyük olasılıkla mümkün değildir. Daha önce küçük derecelerde olduğu gibi şimdi çok daha büyük bir paradigma değişimi gerekmektedir. Bilinç ve hissetmeyi açıklayabilmek için fiziksel teorilerin şu temel kabullerini gözden geçirmemiz gerekebilir. İlki korunum yasaları. Enerjinin korunumu bildiğimiz şekliyle korunmak zorunda olmayabilir. İkincisi enerjinin tanımı. Enerjinin tanımı ve dönüşümleri, belki de süper enerjiyi tanımlamamız gerekecek. Üçüncü ise boyutlar ve kuvvetler. Bilinen kuvvetlerin tamamı veya davranışları, hatta boyutların sayısı ve karakteristiği değişebilir. Örneğin hissetmeyi açıklayan bazı etkileşimler alışkın olduğumuz 4 boyutlu uzayımızın dışında gerçekleşiyor olabilir. Bu boşluğu doldurmanın bir yolu S teori gibi meta kuramlar geliştirmektir. Bu yaklaşımlar yüksek seviyeli bir teori için gerekli süreçleri kapsayan, içeriği henüz tam bilinmese bile kara kutular varsayarak işe başlar. Nihayetinde her enerji artı bilgiye indirgenir. Zihin dünyası içindeki hissetme örneklerindeki örüntüleri referans alarak enerjiyi ve dolayısıyla termodinamiği genellemek faydalı olabilir. Burada hissetmenin çok büyük olasılıkla temel bir kuvvet olduğunu ileri sürmekteyiz. Bilinç hissetme muhtemelen bir etkileşim sırasında veya potansiyeli sırasında bir tür enerjinin transferi olarak gerçekleşir. Bu hissetme enerjisinin ne olabileceğine dair makul spekülasyonlar mevcuttur. Büyük olasılıkla elektrozayıf enerji veya karanlık enerji veya yepyeni bir yeni enerji türü. Ya da bu enerjiler arasında bir transferdir. Bildiğimiz şekliyle enerjinin korunumu konusunda ısrar etmek yersizdir. Enerji türetilmiş bir kavramdır ve genellikle varsayımlardaki hatalar bizi yanıltır. Bilimsel ilerleme için bu temel varsayımlarımızı esnetmemiz gerekiyor. Yeni fizik, bilinci sadece bir yan ürün olarak değil, evrenin temel kurucu unsuru, belki de yeni bir kuvvet olarak ele almalıdır. Bunun için enerjinin, boyutların ve kuvvetlerin yeniden tanımlanması muhakkak suretle gereklidir. Günlük dilimizde fiziksel olmayan derken aslında geleneksel fizik alanının dışındaki bir şeyi kastederiz. Ancak bu o olgunun doğanın dışında olduğu anlamına gelmez.
Bilinç gibi bir fenomenin açığa çıkışı güneşin sadece bir yıldız olduğunu veya balıkların atamız olduğunu fark etmemizden çok daha önemli. Bilinç problemini çözmeye yönelik bir arayışta önemli bir paradigma kayması kesindir ve buna hazırlıklı olmalıyız. Aynı zamanda mevcut davranış yasalarının daha da genel versiyonlarını bulmayı beklememiz gerektiği anlamına da gelir. Özetle evrenin yapısı ve bilincin kökeni üzerinde yaptığımız bu analizden şunları öğrendik. Fiziğin sınırı. Mevcut fizik bilincin temelini oluşturan hissetme olgusunu açıklayamaz veya kabul etmez. Doğayı tam olarak tanımlayabilmek için bilinen fizik yasalarının özellikle enerji konumunun ve boyutların önemli ölçüde revize edilmesi gerekiyor. Hissetme muhtemelen elektrozayıf enerji, karanlık enerji veya tamamen yeni bir enerji türü ya da transferi olarak var olmaktadır. Bilinç, duygu, standart parçacık etkileşim zincirleriyle elektrozayıf eylemler gibi etkileşen temel bir kuvvet olma ihtimaline sahiptir. Zihnin nasıl oluştuğunun anlaşılması da bilimi temelinden değiştirecek büyük bir paradigma değişimine yol açacaktır. Bu analizler bize mevcut modellerin bilinç gibi olgulara dair mantıksal tutarlılık örneği sunduğunu, ancak buradan zorunlu olarak nihai bir teolojik veya metafizik sonuca ulaşmanın ne ispatlandığını ne de çürütüldüğünü gösterir. Bilim sadece yetki alanındaki sorulara cevap verir. Evrenin büyük sırrının fizikçilerin ve filozofların onlarca yıldır baktığı yerin dışında, yani kendi içimizde yatması, araştırmayı daha da heyecanlı kılıyor. Bu yolculuğa devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.